Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca değerli metaller ve Brent petrole bakalım. Öncelikle gümüşle başlayacağım. Tabii şöyle sorular alıyorum. Düşüş trendi başladı mı? Altın ve gümüş için özellikle düşüş trendi başladı mı diye çok fazla soru geliyor. Bunun için öncelikle bir yönlerimizi netleştirmek istiyorum. Bakın piyasalarda 3 yön vardır. Yükseliş, düşüş ve yatay bant şeklinde. Dolayısıyla iki yönlü bakmamanızı tavsiye edeceğim. Burada düşüş trendinin başladığını söyleyebilmemiz için kırılması gereken destek bölgemiz 25,5-26 dolardır. Bakın şu son yükselişin başladığı bölgedir. Dolayısıyla bu bölge kırılacak olursa şu son talepten daha güçlü arzın geldiğini ve piyasanın düşüş trendine girmiş olabileceğini söyleriz 25,5 kırıldığı takdirde. Aksi durumda bakın şu an hatta yatay banttan dahi bahsedemediğimiz bir süreç yaşıyoruz. Bir düzeltme süreci içinde olabiliriz. Bunu da aslında bugünün kapanışı gösterecek bize. Haftalık kapanış yaşanacak ve bu 28-28,5 aralığında gerçekleşecek olursa düzeltme sürecinde olduğumuzu söyleyeceğimiz bir hareket olacaktır. Dolayısıyla bugün Amerika saati çok önemli olacak. Amerika'da alımlar gelecek olursa ve gümüş 28-28,5 aralığına yerleşecek olursa ve hatta 28,5'u geçecek olursa, yani şu son arzı geri alacak bir alım gelecek olursa, haftalık kapanışların bu kırılımı teyit etmediği, dolayısıyla bu desteğin hala korunduğunu söyleyeceğimiz bir süreç yaşanır. Ancak bu kırılımın teyidini bugün alacak olursak da 25,5-26 dolarlara kadar satışların devamı beklenir. Bu da yatay bant hareketinin teyidi olacak. Dediğim gibi ancak 25,5 kırılacak olursa bir düşüş trendinden bahsedebiliyor olacağız. Şu an için yükseliş trendinde devam ettiğimizi söyleyebiliyorum. Buradan düşük zaman dilimlerine dönecek olursak, bakın burada da bir kırılım gelebilir demiştik. Şu kanal hareketinden bahsettik. Bunun direnci kırıldı fakat burada bir fake hareket olabileceğini, 29.50'lerin üstüne yerleştiği takdirde ancak burada bir tepki sürecine girebileceğimizi söylemiştik. Ne yazık ki bu dirençten satışlarla karşılaştığımız bir süreç takip ettik ve burada da bir ara destek bölgesi olarak 27,5-27 dolar bölgesi var. Bakın geçmişte şu yükseliş sürecinde de bir yatay bant hareketi, konsolidasyon alanı oluşmuştu. Bu bölge aynı zamanda şu son yükselişin %78,6'sının da geçtiği bölge. Dolayısıyla bizim için bir ara destek bölgesidir. Bu bölge üstünde şu an için tutunmaya çalışıyoruz. Bakın burada gene bir konsolidasyon alanı oluşmuş durumda. Bugün için yukarıda 28.11, aşağıda 27.41 bölgesini takip edeceğiz. 28.11 üstündeki kapanışlar o olası Amerika saatindeki alımların başladığını bize gösteriyor olacak ve bu tarz bir yükselişin yukarıda 28.30, 28.50'lere kadar devam etmesini bekleriz. Aksi takdirde aşağıda 27.40'ların kırıldığı bir süreç takip edersek 26-25,5 dolar desteğine doğru satışların devam etme ihtimali güçlenmiş olacak. Buradan ons altına geçecek olursak, ons altında düşüş trendi başladı mı aslında bunu da yine günlük ve haftalıklardan göstermek istiyorum. Bakın ons altında şu destek bölgemiz vardı. 2030-2277 bölgesi. Bu destek çalıştığı sürece yatay bant hareketinin teyidi olacak demiştik. Bu bölgeden son gelen alımlar her ne kadar bir önceki tepeyi geçse de bunun bir fake kırılım olma ihtimalinden bahsettik. Kaldı ki RSI'daki uyumsuzluk da bunu desteklemişti. Dolayısıyla buradan gelen bu satışlar bize yatay bandın korunmaya devam ettiğini gösteriyor. Sadece direnç bölgesini artık güncellememiz gerekecek. Yukarıda 2483-2458 direnç bölgemiz. Bu bölge geçilmediği sürece yükselişlerden bahsedemeyeceğiz. Aşağıda ise 2300-2277 destek bölgemiz, kırılmadığı sürece de düşüş trendinden bahsedemediğimiz bir süreç içindeyiz. Hatta bakın biraz yaklaştırdığımızda şu son yükselişin düzeltme sınırları içinde satışların kaldığını görüyoruz. Burası da 2368, 2349, 2350 diyelim buna. Bu bölge korunduğu sürece de zaten şu yükselişin düzeltmesini yaptık ve tekrar yükselişe geçiyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanır. Ama hatırlatıyorum, yukarıda 2483 kırılmadığı sürece de yükseliş trendinden bahsedemiyoruz. Ons altına baktığımızda yatay bant içinde olduğumuzu söyleyebiliyoruz. Ons altına düşük zaman dilimlerinden baktığımızda yukarıda 2393,
2383 bölgesi karşımıza çıkmakta. Bu bölgenin kırılımı bir tepki sürecine girdiğimizi bize gösterecek ve yukarıda minimum 2400'lere doğru bir yükseliş süreci, maksimum ise 2433-2420'lere kadar bu sürecin devamı beklenir. 2433 kırıldığı takdirde şu son düşüşün tepkisinden daha güçlü alımların geldiğini ve piyasanın tekrar alıma döndüğünü söyleyebileceğiz. Fakat tabi burada da tekrar yukarıda 2485'lerde bir çift tepe yapıp satışa dönme ihtimalini kontrol etmemiz gerekiyor. Ancak şu an için yukarıda 2393 geçilmediği sürece bir tepki sürecinden dahi bahsedemiyoruz. Şu son düşüşün tepkisini dahi veremediğimiz bir süreç yaşarız ve bu da aşağıda tekrar 2348'lerin kırılıp yatay bant desteğine doğru satışların devam etmesi anlamına gelecek. Buradan altın gümüş rasyosuna geçecek olursak altın gümüş rasyosunda da 88 onslardan bir düşüş süreci yaşadık. Bunun maksimum tepki sınırı 82 dolarlarda demiştik. Bunun da üstüne atmış durumdayız ve hatta bakın şu düşüşün ara direnci olarak karşımıza çıkan bölge 84,5-85 bölgesi geçilmiş durumda şu an için. Burada rasyoda yükselişler 88 onsa kadar devam edecek olursa altının yatay bant desteğine doğru geri çekildiği, gümüşün ise 25,5-26 dolar desteklerine doğru düşüş sürecini devam ettirdiğini görürüz. Burada 83.75'ler altına tekrar rasyo inecek olursa altın ve gümüşün o tepki sürecini başlattığını söyleyebileceğimiz bir süreç olacak. Dolayısıyla rasyodan takip edenler 83.75 altına iniyor muyuz? Bunu takip etmeli altın ve gümüşte tepki için. Aksi takdirde 85 ons üstünde kalıcı olduğu sürece hedef 88 olacaktır ve bu altın ve gümüş için de yatay bant teyidi anlamına gelecek. Buradan platine geçecek olursak platine şöyle 4 saatliklerden bakmak istiyorum. Bakın bir önceki dibimiz artık kırılmış durumda 940 dolar. Burada platinde tepkinin geldiğini söyleyebilmemiz için artık 950 doların üstüne atması gerekiyor. Bu bir tepki sürecinin başladığını bize gösterecek ve minimum 969-964, maksimum ise 990'lara doğru gene alımların devam edebileceği bir süreç yaşanır ancak bu bir tepki sınırında kalacaktır. 990 üstü kalıcı olduğu takdirde platinde de alıcıların güçlendiği bir süreç yaşanır. Ancak dediğim gibi burada 950 dolar üstüne atamaz ise bir tepkiden dahi bahsedemediğimiz süreç yaşanacak ve ne yazık ki aşağıda 890 hatta 865'lere kadar bu satışların devam etme ihtimali gündemde olacak. Yalnız şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer altın ve gümüş yatay banda girdiğinin teyidini verecek olursa platinde alımların güçlenmeye başladığını görebiliriz. Çünkü altın ve gümüşün o son yaşanan yükselişlerine platin katılamamış durumda. Genelde de bu böyle olur. 2020 yılında bu pandemi döneminde de bunu yaşamıştık. Altın ve gümüş 2020'de bu tepelerine 30 dolar ve 2075 dolar zirvelerine ulaştığında platin ancak o zirvesine 2021 Şubat ayında ulaşmıştı. Dolayısıyla altın ve gümüş öncelikli yükselişlerini tamamlarlar. Daha sonra buradan çıkanlar platine geçip platinin yükselişini tetiklerler. O nedenle altın gümüş yatırımcısı eğer satış yaptıysanız bu son düşüşte tekrar alım için platini yakından takip etmelerini tavsiye ederim. Altın ve gümüşte o yatay bandın teyidi alınırsa platinde alıcı olmanın daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Şu an içinde yukarıda 950 ve 969-970 bölgesi önemli bölgelerimiz olacak. Buradan paladyuma geçecek olursak paladyum önemli bir destek bölgesine tekrar geri çekilmiş durumda. Bu 862 ve 847 bölgesi 2011'de oluşan tepe bölgemizdir ve oldukça önemli bir bölge. Bu bölge korunduğu sürece paladyum içinde negatif bir durumdan aslında bahsedemiyoruz. Önemli bir destek bölgesini korumaya devam ettiği sürece burada da yükselişlerin devamı beklenebilir. Ancak şu an için bir tepki sürecine girdiğini söyleyebilmemiz için paladyumun yukarıda 911 hatta bakın şu bir önceki tepe bölgesi 926 dirençlerinin kırıldığını görmemiz gerekecek. Bu tarz bir kırılım gelecek olursa da yukarıda maksimum düzeltme sınırımız 994-983 bölgesi. Bu bölge kırıldığı takdirde de talepten daha güçlü alımların geldiği bir süreç yaşanmış olacak ve yükselişlerin devamı o takdirde beklenebilir. Ancak şu an tepki sürecini takip için 911-926 direnci geçiliyor mu? Bunu takip etmemiz gerekiyor. Buradan son olarak
olarak Brent petrole geçecek olursak, Brent petrolde de bir omuz baş omuz formasyonumuz vardı. Bunun hedefine ulaşmış durumdayız ve şu an buradan bakın bir tepki sürecine aslında girmiş durumda. Fakat bakın bu 81.90'ların geçilmiş olması tepkiyi gösteriyor. Bunun da minimum hedefi 83 dolar olacaktır. Bu 83 dolar geçilmediği takdirde tekrar piyasanın satışa dönme ihtimali oldukça güçlü. 83 dolar geçildiğinde de 84.90, 85 doları gene takip ediyor olacağız. Bu dirençlerin kırılması ancak Brent petrolde bir yükseliş sürecinin başlamış olduğunu bize gösterir. Aksi takdirde zayıf tepkiler sonrası tekrar satışa döndüğümüz bir süreç takip edilebilir. Burada 80 dolar altına inmesi tekrar 76 dolarları gündeme getirecektir Brent petrol için. Evet, değerli metaller ve Brent petrolden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.